Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlarım. Bugün keten tohumu ve pirinç kullanarak cilt lekelerini yok edecek. Cildimizde bulunan bütün lekeler arkadaşlar, güneş lekesi, hamilelikte oluşan lekeler, çiller ve buna benzer yüzümüzde bulunan bütün lekeleri yok edecek muhteşem ötesi bir krem hazırladım sizlere ve sadece lekeleri gidermekle kalmıyor. Cildimizi de o kadar güzel sıkılaştırıyor ki cilt tonunu eşitliyor. Cilde aydınlık bir görünüm veriyor ve cildimizi bebek gibi yapıyor arkadaşlar. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu muhteşem kremi hazırlama aşamasına geçmek istiyorum. Öncelikle bize cam bir kap lazım arkadaşlar. Ben kavanoz kullanacağım ve kapaklı olması gerekiyor. Bir kavanozun içine 1 yemek kaşığı keten tohumunu bırakıyorum. Üzerine de 1 yemek kaşığı pirinç ilave ediyorum. 1 su bardağı kadar kaynar su kullanacağız. 1 su bardağından bir parmak eksik olması gerekiyor. Ve kaynar suyu kavanozumun içine bırakıyorum. Sonra bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra kavanozun kapağını kapatıyorum ve 2 saat bu şekilde bekletiyorum arkadaşlar. 2 saat bekleme aşamasında da arada bir kavanozun kapağını açıyorum. Tekrar karıştırıyorum ve kavanozun kapağını kapatıyorum. Bu arada karıştırma işlemini en az 2-3 sefer yapıyorum arkadaşlar. Keten tohumu cildimiz için çok faydalı. Özellikle cildimizde bulunan lekeleri gidermekte çok etkili arkadaşlar. Ve 2 saatin sonunda gördüğünüz gibi keten tohumu şişmiş, pirinçler de büyümüş bir hal alıyor. Sonra kapağı açıyorum ve tekrar iyi bir şekilde karıştırıyorum. Bakıyorum ki su hafif bir jel kıvamını almış. Sonrasında bunları bir tencerenin içine boşaltacağım ve kısa süreli olmak şartıyla ocağın üstünde pişireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi jel kıvamını almış su. Şimdi küçük bir tencere kullanarak kavanozun içindekileri de tamamen karıştırarak tencerenin içine boşaltıyorum. Kavanozun içinde hiçbir şey bırakmıyorum arkadaşlar. Tencereye boşalttıktan sonra da şöyle bir karıştırıyorum ve ocağın üstüne götürüyorum. En küçük ocağın en düşük ayarında pişiriyoruz arkadaşlar. Pişirme aşaması için zaman vermiyorum fakat kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kadar pişireceğiz. Daha fazla pişirmeyeceğiz. Sonrasında jelini çıkarması biraz zor oluyor arkadaşlar. Kısık ateşte pişirdiğimiz için keten tohumunun jeli rahatlıkla suya geçiyor arkadaşlar. Keten tohumunun rengi de koyulaşmıyor. Yani kremimiz koyu renk olmuyor. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakikadan fazla ocağın üstünde bırakmıyoruz. Kaynama aşamasında da ara ara karıştırıyoruz. Şöyle tamamen köpük köpük olacak kıvama gelene kadar, şu gördüğünüz kıvamı alana kadar 5 dakika geçiyor arkadaşlar. 5 dakikanın sonrasında da yani bu kıvamı gördükten sonra ocağın altını kapatıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi mükemmel bir jel olmuş şu anda. Ocaktan aldıktan sonra soğuma aşamasında da jelleşmeye devam ediyor arkadaşlar. Ben şimdi ocaktan aldım. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça sıvı bir kıvamda. Şöyle bir çalkalayayım hatta kıvamını görün. Fakat soğuma aşamasında bu kıvam değişecek arkadaşlar. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Evet şu an soğudu. Gördüğünüz gibi ve çok güzel de görünüyor arkadaşlar. Ben bu görüntüyü çok seviyorum. Soğuduktan sonra da süzme işlemine geçiyoruz. Bir tülbent bezi yardımıyla süzeceğiz bunu arkadaşlar. Yine alta bir kase bırakacağım. Gördüğünüz gibi bakın hala daha sıvı bir kıvamda, tamamen katı bir kıvamda değil. Ben alta bir kase bıraktım. Üstüne de ince bir tülbent bezi bıraktım. Burada gazlı bez de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve üzerine karışımımı döküyorum. Çok da güzel görünüyor arkadaşlar. Bu görüntüleri çok seviyorum. Karışımı tamamen döktükten sonra tülbent bezi yardımıyla jelin çıkmasını sağlıyorum. Keten tohumu ve pirinçten çıkan jelin çıkmasını sağlıyorum arkadaşlar. Elimde sıkıyorum. Şimdi sizler de göreceksiniz. Çok basit bir şekilde jeli çıkıyor.
Tamamen jeli çıkardıktan sonra bu kalan kısımları da robottan geçirip cildimize maske olarak uygulayabiliriz arkadaşlar. Ziyan etmiyoruz. Jeli tamamen çıkardıktan sonra üzerine diğer malzemeleri ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi rengi hiç kararmadı. Çok da güzel bir rengi var. Şimdi bir tatlı kaşığı tepeleme aloe vera jeli ilave ediyorum üzerine. Ben hazır jel kullandım. Fakat evinizde bitkisi varsa bir tatlı kaşığı bitkiden jel alarak kullanabilirsiniz. Hazır jeli de bitkiyi de kullanarak bu kremi hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Sonra karıştırıyorum. Ve çok güzel bir kıvam aldı arkadaşlar. Sonra E vitamini ekleyeceğim. Eğer elinizde cam şişede E vitamini varsa bir tatlı kaşığı E vitamini eklemelisiniz. Eğer kapsül şeklinde E vitamini varsa 2 adet eklemelisiniz arkadaşlar. Eğer evinizde E vitamini yoksa bunun yerine badem yağı, üzüm çekirdeği yağı veya zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Ölçü 1 tatlı kaşığı arkadaşlar. Ben 2 adet kapsül ilave ediyorum. Yine iyi bir şekilde karıştırıyorum. Tüm malzemeler birbiriyle özleşene dek karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi çok güzel şeffaf bir krem oldu arkadaşlar. Boş bir krem kavanozun içine boşaltıyorum. Kapaklı bir kavanoza da boşaltabilirsiniz. Hazırladığımız krem her cilt tipine uygun arkadaşlar. Fakat içinde bulunan malzemelerden birine alerjiniz varsa yüzünüze sürmeden önce çene altında veya kulak yanında bir yere uygulayın. Bekleyin, 15-20 dakika kadar bekleyin. Herhangi bir alerjik reaksiyonla karşılaşmazsanız sonra tüm yüzünüze uygulayın. Kremi temiz cildimize akşamları masajla uyguluyoruz ve 5 dakika bu kremle cildimize masaj yapıyoruz. Eğer cildinizde rahatsızlık vermezse sabaha kadar cildinizde kalabiliyor. Fakat bir rahatsızlık duyarsanız yarım saat sonra yüzünüzden yıkayabiliyorsunuz ve nemlendirici krem sürerek yatıyorsunuz. Eğer çok yoğun lekeleriniz varsa bu kremi sabah akşam da kullanabilirsiniz. Bu kremi yüzünüze uygulayıp üzerine makyaj da yapabilirsiniz arkadaşlar. Göz altlarına da kremi uygulayabilirsiniz. Evet canım arkadaşlarım, tarif ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Unuttuğum bir detay varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.